Merhaba. TailAdmin'in text input komponentinin kullanımını yapacağız. İlk önce komponentimizin içinde yer alacağı input grup komponentini çağırıyoruz. Input grup komponenti içindeki input'un label'ını oluşturuyor. Bu komponent select, textbox hepsi için kullandığımız global bir kapsayıcı. Salary maaş diyoruz. Bir maaş input'u oluşturacağız. Komponentimizi input text olarak çağırıyoruz. Komponentimiz komponent form inputs dizinin altında. PHP Storm otomatik tamamlıyor. VS Code veya farklı bir IDE kullanıyorsanız ilk önce import edip daha sonrasında komponent içerisinden tanımlamasını yapmanız gerekiyor kullanabilmek için. Input'umuz geldi. Input'umuzun dark ve light modla entegre çalışıyor tasarımı. Şimdi input'umuza ait bir modulumuzu oluşturalım. Bir form state oluşturuyoruz. Obje şeklinde. Bunun içine salary diye bir state tanımlıyoruz. Bunu da obje şeklinde tanımlayacağız. Birazdan neden böyle yaptığımızı göreceksiniz. Value diyorum. Value bizim buradaki text input'umuzu bağlayacağımız state'imiz. Geliyorum. VModel form salary value. Input'umuzun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için state'imizi çağıralım. Yani ben dışarıdan güncelleme yaptım veya içerisi değiştiğinde dışarısı değişip değişmediğini görmek adına yapıyoruz bunu. Evet, komponentimiz çalışıyor. Yani buradaki form state'ine işliyor verimizi. Şimdi komponentin özelliklerine bakalım. Komponentin başına ve sonuna statik tanımlayıcılar ekleyebiliyoruz. Yani biz bir salary dedik. Mesela bu ne olabilir? Aylık maaş olabilir. Bunun aylık olduğunu belirtmek için ekstradan wrapend attribute'unu kullanıyoruz. Bu string değer alıyor. Monthly dedim. Yani diyorum ki bak bu monthly yani aylık maaşı yazacağım bir input. Bir placeholder koyabiliriz. Yine placeholder attribute'unu kullanıyoruz. Yani buraya veriyi nasıl yazacak? Ya 3250.50. Bu şekilde yazabilirsin diyoruz. Ve isterseniz sonuna da yine aynı şekilde string bir tanımlama yapabiliyorsunuz. Bunun için de append attribute'ünü kullanıyoruz. Burada tr'ye diyorum. Şu an yani siz farklı bir şey yani bir ürünün özelliğini ekliyor olabilirsiniz. Bir kalite kriterinin birimini ekliyor olabilirsiniz. Yani kullanıcıya evet bunu Newton bölü milimetre kare cinsinden yazacaksın demenin bir yolu. Sabit bir şekilde. Ha, şu da olabilir. Sizin biriminiz sabit değildir, değişkendir. Evet, bu komponentin ikinci güzel yanı burada başlıyor. Tabi bunu da Vue3 sayesinde çift Vue modül kullanarak yapıyor. Yani text input'umuz ayrıca bir select box içeriyor. Yani burada bu senaryoda ne olabilir? Para birimimiz değişebilir. Bunun için para birimimiz için bir state oluşturalım. Yani dışarıdan biz buraya yollayacağız. Hani açılan listeye veri yollayacağız. Diyeceğiz ki işte burada bir dolar, euro, lira olacak. Kullanıcı buradan seçecek. Currencies diye bir obje değil. Array oluşturuyoruz. Array'imizin içerisinde objeler var. İki veriye ihtiyacımız var. Bir kullanıcının göreceği label, bir de sisteme işleyeceğimiz value. Burada tanımlamalardaki key'ler önemli değil. Yani siz bunu isterseniz değer, etiket şeklinde de yapabilirsiniz. Çünkü text input'umuzun içerisine gönderirken bunu belirteceğiz. Diyeceğiz ki label burada, value burada. Şimdi biz diyoruz ki label lira value TRY.
USD dolar, euro. Şimdi bunu input'umuzun içerisine yollayalım. Bunu nasıl yolluyoruz? Options attribute'ümüzle. Options attribute'ümüz array veri alıyor. Yani biz buraya array veri yollayabilmek için çift nokta koyuyoruz. Nokta koymazsanız string olarak gider ve string verinin bize bir faydası yok. Currency'si yolladık. Şimdi az önce dedik ya, buradaki label'ı, value'yu içeriye söyleyeceğiz. Ben sana value'yu buradan, label'ı buradan yolluyorum diye. Bunu da şöyle yapıyoruz. Option label key. Yani label'ı nereden alacak? Biz ne tanımladık? Bunu label tanımladık. Yani biz bunu etiket tanımlasaydık etiketi buraya yazacaktık. Sonra ne dedik? Option value. Value'yu nereden alacak? Burada biz value olarak tanımladık. Value'yu da value'dan alacak. Şimdi içeriye veriyi yolladık. Text input'u ne tarafta göstereceğimizi, select input'u ne tarafta göstereceğimizi seçmemiz lazım. Yani solda, başta mı yoksa sağda, sonda mı? Buradan diyorum ki select position. Şu an ben bunu nerede? Sağda göstereceğim. Güzel. Bakın geldi. Lira, dolar, euro. Lira, dolar, euro. Seçiyorum ama seçilmiyor. Neden? Çünkü biz burada vModel'ı sadece text box için oluşturduk. Geliyorum buraya. Currency diye yeni bir tane state oluşturuyorum ve buraya bağlayacağım. Bunu nasıl yapacağım? vModel'ımın altına geliyorum. İkinci bir vModel tanımlıyorum. Ve çift nokta yapıyorum. Çift nokta yaparak içerideki, komponent içerisindeki birden fazla olan değer, yani vModel modelimin key'ini alacağım. Biz bu komponent için select value tanımladık. Yani select value üzerinden gelip gidiyor. Select box'ın verisi. Diyoruz ki veri buradan gidecek. Hangi veri gidecek? Form, salary, currency. Evet. Text box'ımızı bağladık. Select'imizi bağladık. Şimdi yukarıda sadece value yazdırıyorduk. Bütün state'i yazdıralım. Şimdi value'muz geldi. Lira. Evet. Komponentimizin güzel yanı, seçtiğimizde burada hani çok yer kaplamaması adına bu birinci gösterim şekli. Seçtim. Veri varsa burada yeşil bir indikatörümüz var. Seçilmediyse indikatörümüz gri. Bu çok yer kaplamasın dediğinizde, hayır ben bu lira seçildiğinde ben burada lirayı görmek istiyorum derseniz, geliyorsunuz ve diyorsunuz ki select type, buna inside. Bakın lira burada. Neyi seçerseniz text input'un sırasında, yani aynı hizada gösteriyor. İki tür gösterim seçeneğiniz var. Varsayılan olan outside. Yani az önceki olandı. Bunu ne dedik? İsterseniz sağda, isterseniz solda gösterebiliyorsunuz. Evet, sola alalım. Bakın burada. Şimdi tamam, güzel özellikler. Peki ikon ekleyebilir miyiz? Evet. Komponentimize ikonu da ekleyebiliyoruz. İkonu slot üzerinden yollayacağız. Tabi view'da slotları kullanabilmek için template tanımlıyoruz. Diyoruz ki template neyi? Hashtag icon. İkona yollayacağız. İkon slotumuza yollayacağız. Bunun içerisine yazdığımız ne varsa ikon slotuna gidecek. Buradan ne alalım? Money diye bir var mı? Evet. Money diye bir SVG ikon aldım. Yapıştırıyorum. Geldim. Bakın ikonum geldi. Çok güzel. Şimdi buradaki prepend ve append'i dedim ki string. Siz string'den farklı bir şey göndermek istiyor olabilirsiniz. Hani göreceli bir değer olabilir, zengin bir değer olabilir. Bunu nasıl yapacağız? Mesela append'i değiştirelim. Sildim. Bunu da sağ alıyorum position'ımı. Right.
Lira burada. Geleceğim. Yine template diyorum. Append. Ya burada slot tanımlayacağız ya burada attribute tanımlayacağız. İkisi aynı anda olmaz. Eğer ikisini birden tanımlarsanız varsayılan olarak attribute değerini alacaktır. Şimdi append içerisine istediğimizi tanımlayabiliriz. Mesela ikon yollayalım. Ne ikonu yollayalım? Trend. Yüksek düşük. Örneğin. Tamam. Yorum satırını yapamadım. Sıkıntı yok. Bu da düşük olan olsun. Bakın istediğimi yolladım. Hani bunu daha dinamik yapmak istersem de şöyle yaparım. Artık slot yaptığım için burada değerlerimi kullanabilirim. Yani bu input'u komponentimi kullandığım sayfadaki statleri kullanabilirim. Mesela ne diyelim? Form, salary, value. 1000'den azsa düşük olsun. Else yüksekse yüksek olsun. Bakın 1000'in altında olduğu için düşük. 1250'lerin olduğu için yüksek. Hani bunu isterseniz text red 500 Tailwind'in özelliklerinde kullanabilirsiniz. Şöyle yapacağız. Heh. Evet. Düşürdüm. 500. 1250. Hatta bir derseniz ki ya bu daha güzel olsun ki ne kadar burayı verimli dinamik kullanabildiğinizi göstermek adına transition dedim. Buraya da name fade mode out in hemen tanımlayalım. Neydi? Enter active fade leave active transition 300 milisaniye easy in out all dedik, sonra fade enter from fade leave to, yani nereden girecek nereye gidecek, opacity 0 vereceğiz. Kopyaladım, hop yapıştırdım. Bu da nereye geldi, nereden gitmeye başladı. Yani sıfırdan 1'e gelip yani birden opacity geldi dediğimiz. Şimdi ne yaptık? 500 düşüktü. 1250 dedik. Gördüğünüz gibi tatlı bir geçiş oldu. Umarım komponentimiz işinize yarar.